BTC Haber TV'den herkese selamlar. Ekosistemin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün Türkiye iş ve yatırım dünyasının belki de en önemli girişimcilerinden ve yatırımcılarından birini ağırlıyoruz. Ace Game kurucusu Hakan Baş bizlerle bugün. Hoş geldin Hakan. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsın? Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkürler. Biraz kendini tanıtır mısın bize öncelikle? Öyle başlayalım. Tabii. Kripto ekosistemine de nasıl düştüğünü ben merak ediyorum. Düştü. Nasıl düştü? Ben 2010 aslında şöyle lise Üsküdar Amerikan'da okudum. Sonra ekonomi eğitimi için Amerika'da Cornell'de okudum üniversiteyi. Mezun olduktan sonra 2 yıl New York'ta, 1 yıl İstanbul'da yatırım bankacılığı deneyimim oldu. Sonra da 2008-2010 arası MBA eğitimimi yine Amerika'da Yale'da aldım. 2010'da Türkiye'ye döndüm ve aslında bir girişimcilik hikayem döndüğümde başladı. İlk kurucu ortağı aldığım şirket Peak Games. Orada da hani Sidar benim co-founder ve şirketin CEO'suydu. Onunla hani bu dünyaya girmiş olmak büyük bir şans benim için. Ve Peak sonrasında da işte Lidiana, ondan sonra işte Supermassive e-spor takımı, işte Bitlo, Crypto Exchange ve en sonunda da Ace Games'i kurduk 2020 yılında. Aslında işte teknoloji ve internet alanında farklı girişimlerde bulunmuş olduk. Peki Türkiye ekosistemi içerisinde yatırımların var mı? Sen aynı zamanda hem girişimci hem yatırımcısın. Hı hı. Türkiye'den hiç yatırım yaptığın, yapmayı düşündüğün blockchain, kripto para projeleri var mı? Aslında dışarıdan hani dahiliyet gösterdiğim, mesela Lidiana'nın kendi bünyesindeki bir proje var. Bizim şu anda proje adı olarak Lidiverse diye konumlandırdığımız ama belki şirket adı veya işte domain adı değişme ihtimali var. Ama projenin adı Lidiana'nın Metaverse'e girişi olan Lidiverse olarak kurgulandı. Orada co-founder'larımız hani hem teknoloji tarafında hem community tarafında hem design hem sourcing tarafında çok tecrübeli bir ekip var. Onları dediğim gibi hani Lidiana'nın kurucusu olduğum için oradan çıkmış bir proje olduğundan onu da destekliyorum ama tabii bizim hani girişimcilikte fokus çok önemli olduğu için benim full time, yani bugün mesela sabah 7'de bir kolum vardı benim. Arabaya bindim, yolda yaptım kolu. 8'de ofisteydim. Ondan sonra bizim daily meeting vardı 9'da zaten. 8-9 arası işte mailleri falan toparlayıp ekiplerle toplantı yapıp sonra güne öyle başladık. Buraya da yine işte Ace Games'in ofisinden geldim ve çıkışta da oraya döneceğim zaten. Ama yani sonuçta 7 gün 24 saat var. Hani bizim için hafta sonu, gece 3-5 çok fark etmediği için kalan, yani kalan demeyeyim de ayırabildiğim zamanlarda o yatırımcısı olduğum veya yani supervisor, mentor gibi konumlandığım projede destek olmaya çalışıyorum. Peki nasıl buluyorsun Türkiye kripto para ekosistemini? Developer açısından, girişimci açısından? Yani aslında yani bir kere end user, yani son kullanıcının dahiliyeti çok kritik ve Türkiye kriptoya en hızlı adapte olan ülkelerden biri. Birazcık hani bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi tartışılır ama en nihayetinde şeye baktığımız zaman penetrasyon oranına hani kriptoya bulaşmış insan sayısı oransal olarak hani diğer birçok ülkeye göre yüksek zaten hani herkesin biliyor ama bunun hani herkes hani eskiden böyle mimler vardı işte teknoloji için girdim Bitcoin'e falan diye. Tabii çoğu kişi baktığımızda çok büyük bir farkındalıkla veya bilgi ya da araştırma sonucunda değil. Hani hızlı yoldan yükselen projeleri bir şekilde denk getirip para kazanmak için giren çok var. Ama tabii bu çok tehlikeli de bir şey tabii. Çünkü bu işin hani şu anda olduğumuz gibi bear market tarafı var. Evet. İşte hani ya da yani scam projeler var. Yani bütün dünyada var. O yüzden hani çok dikkatli olmak da gerekiyor. Ama Türkiye üretme açısından baktığımızda hani son kullanıcı tarafı değil de üretme tarafından baktığımızda bu yüksek penetrasyonlu son kullanıcı oranı bence üretim tarafında da pilot proje olarak, yani pilot bölge olarak konumlamak için de güzel bir yer Türkiye. Evet. Çünkü buradan çıkan projelerde hani nasıl bir traction yakalıyor ya da işte ilgi var mıyı normalde hani az ilgi olan ülkelerde test etmek zor olsa da burada mesela işte fokus gruplar ya da en azından işte bu tarz hani oluşumlar, danışılabilecek isimler gayet kafası çalışan, araştırmasını yapan ve ilgili insanlar da var. Yani baktığımızda bence zaten Türkiye hani developer açısından
hani yazılımcı gücü olarak çok güçlü bir ülke. Yani çok üniversitemiz, teknik üniversitelerimiz hani yani computer science, computer engineering tarafında çok güçlü fakültelerimiz var. O yüzden yani bu yurt dışına kaybetmediğimiz kişilerle burada hani çok güzel projeler çıkıyor ve çıkmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Peki sen eski girenlerdensin söylediğin üzere. 2 sene önce bizim yaptığımız bir araştırmada Türkiye'de yaklaşık 10-15 civarı hem kurumsalda hem girişimci olarak ayrıca startup olarak değerlendirdiğimiz bir proje vardı. Son 2 senede ben çok arttığını görüyorum. Sen de böyle düşünüyor musun? Tabii yani o birazcık ya sonuçta Web3 sonuçta son 3 yıldır var diyelim. 3 yıl öncesiyle bugün arasında tabii çıktığı günden bugüne değişecek. Yani işte 2000'lerde Web2 geldiğinde de ilk günüyle ilerleyen senelere göre baktığımızda tabii giderek artan bir şey olacaktır ama Türkiye tabii genelde yurt dışında kanıtlanmış projeler daha çok hani burada bir başarı hikayesi olduktan sonra burada hani daha çok insanların yani motivasyonu artıyor yani bunu yapabilmek, biz de yapabiliriz diye. O yüzden hani başarı hikayeleri çıktıkça buradan da hani oraya yönelecek insanlar ve yeni nesil zaten yani Z jenerasyonu bayağı ilgili kripto tarafıyla. Sen bir de oyun dünyasından da geldiğin için aslında ikisinin arasındaki bağlantıyı çok daha net görüyorsundur. Yani tabii aslında gaming yani Web3'ün sunduğu tüm fırsatlar içinde hani gaming için de çok büyük bir alan var. Çünkü zaten Web2'de de gaming içindeki asetler trade ediliyordu. İşte hatta eBay'de falan işte World of Warcraft creature'ları orada insanlar açık artırmayla satmaya çalışıyorlardı. Bu yıllar önceden bahsediyorum. Ama tabii Web3 ile beraber hani o merkeziyetsizlikle beraber aslında bir marketplace yani satıcıdan satıcıya ya da üreticiden satıcıya hiçbir merkezde bir şey olmadan yapma şansı oluyor tabii. Ama işte buralarda dikkat etmek gerekiyor. Merkeziyetli sistemin avantajı muhatabınız olan akredite bir kurum olması. Burada artık hani o ağ içindeki karşılıklı mutabık kalınmış anlaşmalara dayanarak yapılan. O yüzden doğru ağlarda, doğru projelerde ekspoze olmak daha güvenli oluyor tabii. Tam yeri gelmişken aslında Web3'ün bu NFT furyasını ve Metaverse'ün gideceği yeri sana sormak istiyorum. Öngörün nedir? Ne zaman daha günlük hayatımıza inecek? Yani oyun dünyası için çok daha farklı, bizim için çok daha farklı. İkiye ayırıyorum ben end user'ı. Sen ne düşünürdün bu konuda? Yani bir kere financial institutions tarafında zaten bildiğiniz gibi hani DeFi projeler hani çok büyük aslında avantajlılar merkeziyetli sistemlere göre. Yani avantajlı olmanın sebebi de bir problemi çözüyor olmaları. O yüzden hani özellikle finansal taraftan başlayarak yine gaming gibi, fashion gibi birçok alanda o community'lerin kendi içinde mutabık kaldığı şekilde trade ediyor olduğu alanlar çok daha hakkaniyetli. Zaten yani blockchain teknolojisinin çözdüğü en büyük şeylerden biri işte yani kimsenin geriye dönük bir değişiklik yapamamasından başlayan mantıkla birçok aslında fraud işlemi engellemesi. Evet. Yani mesela diyor ki şimdi kripto boşaltılmış işte. Ya zaten o hatayı yaparsan senin banka hesabındaki miktar da boşaltılır. Yani sen hani eğer işte ne bileyim cep şube şifrenin birindeyse ve gelen 2FA şifreni de alabiliyorsa biri zaten seneden giriş yapıp istediğini yapabiliyor. Track edilemiyor olması ne? Track edilebiliyor aslında. Sadece track edildiği adresin kime ait olduğu bilinmiyor. Ama yani çok büyük fraudlarda zaten daha önce de hani yurt dışında falan da çok gördük. Hani her zaman zaten en nihayetinde eğer kötü niyetli kullanıldığında ve büyük zarar veren şeyler yapıldığında zaten o da bulunuyor. Ama asıl kullanım alanları işte özellikle supply chain management yani bence en büyük şeyi o. Yani Çin'den gemiye binen bir mal işte atıyorum işte ne bileyim Portekiz'de inip işlendi tekrardan işte ne bileyim uçağa bindi buradan Türkiye'ye geldi burada bir mağazaya yani bunun tüm bu supply chain'deki her hareketinin stamplenerek geri dönük erişilemiyor olması birçok stok kaybını, zaman kaybını işte ve güven kaybını engelleyici birçok unsur var. Ve bu arada Web3 nereye yani zaten Web3 burada. Hani
gideceği yer Biz de olarak da adapte içerisinde olacağız. nereye Evet, yani gideceğiz? olmak zorundayız zaten. Çünkü Web2'nin tabii ki sağladığı birçok avantaj vardı ve orada hani bizler de birer aslında işte herkesin bildiği örnekler bunlar ama işte mesela çok basit Instagram'da bizler de aslında Web2'de birer üreticiyiz. Bugün çektiğimiz bir videonun buradan anlık orada yayınlanmasını sağlıyoruz. Ama Instagram'ın kendi işte Facebook, Meta onun aracılığıyla sağlamış oluyoruz. Ama bu sistem kalktığı anda işte ortadaki merkeziyet kalktığı anda zaten artık biz onlara ihtiyaç kalmadan istediğimiz gibi ve burada hani Facebook sonuçta Instagram'da kullanıcı sayısı var. Bizim ürettiğimiz içeriklerle oraya kullanıcı sağlayıp, oraya bir trafik sağlayıp oradan reklam alıp aslında para kazanıyor. Evet. Aslında biz de bir oranın çalışanıyız baktığı zaman. Sonuçta evet. Content üreteniyiz. Sonuçta burada aslında content üreticilerinin kendi işte müzik için de geçerli bu mesela. Ve bütçe content üretiyor olacağız. Bu şekilde adapte olacağız. Evet, yani sonuçta çok basit yine şey örneğinden gitsek. Mesela siz burada ne bileyim Fransa'dan bir ev almak istiyorsunuz diyelim. Ya burada bir avukatımız olması lazım. Orada bir bankayla ilişkiniz olması, orada bir emlakçı var. Yani tüm tabii ki bunlardaki bize hayır için iş yapmadıkları için sizin buradan yani basit bir örnekle 1 milyon euroya almak istediğiniz bir ev için belki toplamda 1 milyon 150 bin ödüyorsunuz. Çünkü aradaki tüm bu aracıların costlarını cover etmek için ama biz mesela bu tapu işlemini merkeziyetsiz bir sistemle çözdüğümüzde alanla veren arasında kimse olmadığı için hiçbir arada şey oluşmuyor. Hani ekstra bir cost oluşmuyor. Yani bunlar çok basit ve herkesin bildiği örnekler ama bazen işte bunlardan tüme varmak daha kolay olduğu için bu örnekleri de vermek istedim. Seni bulmuşken özellikle gençlere ve yeni girişimcilere tavsiyelerini sorayım. Türkiye'nin en başarılı girişimcilerinden biri olarak. Teşekkür ederim. Yani şöyle yani Web3 veya Web2 ya da işte teknoloji işinde olmasa bile bir kere genel geçer çok önemli kurallar var. Hani bunlar işte demin bahsettiğim gibi fokus konusu ya da işte vazgeçmemek ama körü körüne de bağlanmamak, gerektiğinde kill edebilmek projeyi gibi. Çok özür dilerim. Bazen bu kadar çabuk değişirken özellikle teknoloji alanında bir girişimciysek sürekli evriliyor çünkü bir şeylere. Bir şeye fokus olmak çok zor bence. Bu konuda ne düşünürsün? Yani birkaç işi bir arada yürütmek bazen daha hani B planının olması daha güvende hissettiriyor ama sanki. Ama o yani kişiden kişiye değişir bu. Yani multitasking'i güçlü olan kişiler için belki şey ama bir founder profilindeki bir kişinin yani yediğim uykusunda bile rüyasını tek bir proje için görüyor olması lazım. O yüzden benim için de mesela daha önceki kurucu ortağı aldığım birçok şirket var ama yani şu anda o yüzden ben Ace Games hani fokus olmazsam eğer yani çok hani hiçbirinden başarılı olma ihtimali yani hiçbirinin başarılı olma ihtimali etkilemiş olurum. O yüzden yani her projenin kendi founderlarının onu benimsiyor olması ve sahip çıkıyor olması ve insentiflerinin de ona göre aslında kurgulanıyor olması lazım. Yani Web3 tarafında da yeni projeler yapan arkadaşlar bence en büyük konu aslında işte token launch edeyim. Bir işte baştan bir işte initial coin offering ya da işte IGO, IDO, her şey diyorlar. Hani bir rakam toplayayım sonra yolda bakarımdan ziyade bence aslında önce bir kere çok sağlam bir proje olması lazım. Yani değişen teknolojiye göre pozisyon almak da önemli. Yani evet. Biz arkada mesela Leadiverse'den bahsettik. Demin projede Leadiverse ismi değişebilir tekrar söylerim ama onun başında işte 2 arkadaşımız var. Ben bir de hani Two Female Co-Founders from Istanbul diye ve çok fazla üstüne de basarak duruyorum. Çünkü teknoloji alanında çok fazla örneği var. Çok başarılı örnekler var. Türkiye'den de var ama yine onlardan biri olmaya çok güçlü adaylardan biri. Ya onların mesela kurdukları arkada tamamen teknoloji üzerine. Hani hiç böyle dışarıda hype yaratalım. Tabii ki community çok önemli. İnsanlara bilgi aktarmak önemli ama ondan daha önemlisi hani biz şunu yapacağız, bunu yapacağız falan deyip arkada boş çıkması çok büyük bir fail çünkü. Ama arkada siz teknolojiyi sağlam bir şekilde kurduğunuz zaman, iyi bir ekip oluşturduğunuz zaman o ekip zaten iyi ekip zaten adapte olabilen ekiptir. Hani onların da işte içindeki developerlar, productçılar, işte sourcingçiler hani şu anda kafalarındaki bir strateji var ama yolda işte son 8 aydır yapılıyor proje. Yurt dışındaki birçok projeyi görüyorlar. Kendileri yolda bir şeyler görüyorlar. Nasıl farklılaşabiliriz, neyi daha iyi yapabiliriz ya da neyle ön plana çıkabiliriz, ne de zayıfız orayı geride tutalım. Mesela örnek biz yeni bir metaverse yapıyoruz diyen projeler bence çok hani bir zamanında Web2'de diyor ki yeniden Facebook'u yapacağım diyenlerle diyorduk. Şimdi yeniden metaverse yapacağım diyenler için işte peki ya var. Bu tecrübelerin doğrultusunda acaba şunu diyebilir misin?
şu konular daha hani önemli olacak ileride, buralara yoğunlaşın diyebilir misin? Veya sen kendin yatırım yapacağın konuları baz alarak söyleyebilirsin. Yani yapmayı planladığını. Evet, yani dediğim gibi hani şu anda birçok Web3 projesi var ve çoğunun aslında zamanını hani şu anda pozisyon alıp zamanı geldiği zaman aslında birçoğu şey yapacak. Çünkü aynı alanda faaliyet gösteren birçok proje var. Hangilerinin ön plana çıkacak, hangileri geride kalacak, hangileri kapatılacak önümüzdeki dönemlerde, onları kestirmek çok zor. Bizim aslında her zaman yatırımcı şapkasıyla baktığımda veya girişimci şapkasıyla da yatırımcılara gittiğimizdeki en önemli şey ve bizim decklerimizde de hep, yani eski decklerde hep team son sayfadadır. Bizde mesela hep ilk sayfadadır. Yani çünkü önemli olan takım. O takım sonuçta eğer hani IQ'su yeterli seviyedeyse, aidiyet duygusu, çalışkanlığı ve leadership kısmı güçlüyse o proje, o şahıslar zaten, o takımlar daha doğrusu olmayacak işi olacak da bunlar. Kesin olacak işi hani olmayacak da onlar. O yüzden benim için ve bütün yatırımcılar için geçerli bu aslında. Number one şey, yani team. Team'de de aslında founder ve co-founder varsa, yani olmalı bu arada. Ama faaliyet alanı olarak baktığımızda da hani böyle yurt dışındaki çok büyük şey, OpenSea'nin yenisini yapacağım. Yani OpenSea var zaten. Hani evet, tabii ki var diye başka olmayacak diye bir şey yok. Türkiye'den çıkmaz diye bir kayda da yok ama hani farkın ne o zaman? Tamam, hani okey yapacaksın ama nasıl farklılaşacaksın? Nasıl onunla kafa tutacaksın? İlla bir fark arıyoruz değil mi? Yani tabii ki, çünkü ya aynısı ben de yapıyorum. Tamam, yaptın. Sonra o zaman ya içeride tuttuğun NFT'ler açısından eksklusif anlaşmaların olması lazım. Partnership'in ayrı olması lazım. Burada alınan işte NFT'lerin anlaşmalı olduğun, eksklusif anlaşmalı olduğun farklı metaverse'lerde, virtual world'lerde, game'lerde kullanılabilir olması lazım. O da yine founder'lara bakıyor. Peki tekrar Türkiye ekosistemindeki adaptasyondan konuşalım birazcık. Olumlu ve olumsuz yanları var dedin. Şu anda bildiğimiz kadarıyla 10 milyonun üzerinde kripto para kullanıcısı var. Sen bunun olumsuz yanlarını nasıl değerlendirirdin? Ben merak ettim sen söyleyince. Ya tabii en büyük olumsuz kısmı çok fazla kripto zede var. Evet. Çünkü bizim yani bu bizim genlerimizde var da diyor insanlar ama hani bence insan oğlunun genlerinde var. Tabii ki yani hızlı bir şekilde para kazanma fırsatı herkesi cezbeder ama orada tabii daha dikkatli olmak lazım. Hani bunu riske atabildiğin, yani risk deme sebebim şu, araştırmadan yapıldığı için risk, ya da birçok proje, mesela ne bileyim Solana projesi benim çok inandığım, çok iyi gideceğine inandığım bir iş ama kalkıp orada işte zaten hani son 3 ayda 50x yapmış bir proje zaten, ya demek ki iyi gidiyor yani hani o tarafta, ama bir üzerine 5x daha yaptığında tamam, yani sonsuza dek artma ihtimali, yani sonsuz diye bir şey yok yani, evet. Gideceği yer yok. O yüzden hani ben tüm iyi projelerin ilerleyen dönemlerde işte aşağı gider yukarı gider ama böyle hani şey yaptığımızda, bir çizgi çektiğimizde geleceğe dönük artacağını düşünüyorum ama bugünkü fiyatı da inflated olabilir yani. Hani sonuçta evet, bundan 2 yıl sonraki değeri bugünkünden daha çok alacak ama şu an piyasa değeri olması gerektiğinin üstünde olabildiğini unutmamak lazım. Çünkü ve insanların şey bilmesi lazım. Yani token economics nedir? Equity investment nedir? Yani siz bir token aldığınızda o projeye hakikaten ortak yani öyle de security tokenlar da var biliyorsunuz. Utility tokenlar da var ama evet. Yani security token pek zaten hani birçok ülkede yasak bu arada. Yasak. Ama hani ortak olduğunuz zanneden var. Onun hani toplam kaç supply yapacağını biliyor musun? İşte market cap diyoruz. Bu market cap aslında Nasdaq'taki market cap gibi equity üzerine hesaplanmıyor. Tokenların toplam market cap'i işte burn ya da buyback yapıyor mu? Mesela işte BNB sürekli buyback yapmıştı. Ya da farklı projeler hani inflationary mi, deflationary mi, bunları hakim olmak lazım. Ya da kimler destekliyor? Sonuçta ismini arkasına verdiği zaman insanların bir track record'u oluyor ve hani onun dahil olduğu diğer projelere bakılabiliyor. Ama hani tekrar söylüyorum, işte dezavantaj hani çok fazla yani token alıp satan insan var ama bilinçli alan oranının az olması bence en büyük sorunlardan biri. Ben hani şunu çok yaşadım çünkü hani bizim kripto ve işte blockchain ve işte genel olarak teknoloji şirketleriyle alakadar olduğumuzu bilen insanlar hani
şöyle bir dönem vardı gerçekten. Abi 3 tane token söylesene. Hani eskiden ben çok küçükken loto vardı. Hala vardı belki de işte berabere kalacak maçları yaparlardı. 3 tane maç söylesene falan derlerdi. Evet, evet. Ben de çok yaşıyorum. Evet, hepimiz belki erken girenlerin hepsi yaşadı. Hiç uzun süredir konuşmadığım insanlardan telefon alıp coin ismini söylememi istedikleri oldu yani. Evet. Hepimizin başına geliyor bunlar. Peki ben o zaman default sorularıma geçiyorum. Tamam. Şimdi bir tanesi hiç kripto ile falan alakalı değil. Tamamen böyle kendimizi tanımak, gençlere de birazcık ışık olmak diyelim. Sen çok başarılı bir insan olarak başarıyı nasıl tanımlarsın? Başarı, ben bunu çok da yani burada bu kolay benim için. Daha önce şey var ya 2500 milyarlistlerde böyle bildiğim yerden diye uzatırlar cevabı. Benim yani başarı kesinlikle, yani bunu dediğim gibi üzerine düşündüğüm bir şey olduğu için çok rahat cevaplıyorum. Başarı eşittir mutluluk. Yani bunun bence başka bir tanımı yok. Sadece önemli olan herkesin kendi mutluluk tanımını iyi çözüp ona ne kadar yaklaşabiliyorsa o kadar başarılıdır bence. Çünkü bu birisi için çok para kazanmak olabilir. Birisi için iyi çocuk yetiştirmek, prestij olabilir. Akşamları ne bileyim 5'te deniz kenarında köpeğini gezdirmek olabilir. Hani bunların hepsi, hatta ben bunun formülize edilebileceğini düşünüyorum. Herkesin bu katma, yani bu katsayılara bir oranı var bence. Toplamda mesela 0.6 çarpı işte prestij artı 0.2 kazandığım para diye toplam bir formül çıkarsa, ama yolda da insanların... Çok iyi fikirmiş bu. Yolda insanların kendi mutluluk formülünü keşfetmesi de bir iş. Yani sonuçta ya ben aslında çok para kazanmak değil de hani ne bileyim iyi bir çevre ve saygınlığı, aslında tabii ki ikisi de bir arada olabilir ama hani arasındaki mesela milyar dolarlık bir şirketi gerçekten bazı insanlar diyor yani hani ya 10 milyon dolarla 1 milyar dolar arasında ne fark var ki diyen de çok var. Evet. Ama tabii genelde hani bunu diyen kişi 20 milyon yaptığında hakikaten 50 yapmaya çalışıyor yani. Hani o da ayrı bir olay ama dediğim gibi bence yani siz mutluysanız başarılısınız diye düşünüyorum. Evet, benim de cevabıma çok yakın bir cevap verdin. Teşekkür ediyorum. Şimdi birkaç tane hızlı ikili kelimeler soracağım. Bir tanesini seçmeni isteyeceğim. Sonra da kapatacağız. Tamam. Ethereum mu, Bitcoin mi? Of. Ethereum. Dijital mi, fiziki mi? Dijital. Merkezi mi, merkeziyetsiz mi? Merkeziyetsiz. Evden mi, ofisten mi? Ofis. Twitter mı, Instagram mı? Twitter. Çok çalışmak mı, etkili çalışmak mı? Çok etkili çalışmak. İkisi de. Evet, yani etkili çalışıp onu da zaten dediğim gibi 7/24 saat var. Mümkün mertebe çünkü az çalışarak da olmuyor. Etkili çalışıyorum diye akşam da yatayım demek çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Ama gerçekten bunu gençlere hani mesajla vermeye çalışıyoruz hani nacizane. Evet. Gerçekten çalışmadan yani öyle bir şey yok. Hatta demin dediniz ya bu adaptasyonun işte negatif yönleri nedir diye. Evet. Ben hep şunu da düşünmüştüm. Hani bu işte 2 yıl önceki o özellikle Bull Run'da ya işte bir teenager 18-19 yaşındaki biri yani 10 yıl iyi bir seviyede çalışsa kazanamayacağı miktarları aslında bir ayda falan o Bull Run'daki scam projelerin işte hani yükselmesi, pump and dump sırasında denk getirip kazananlar oldu. Ya bu insanların nasıl hani normal bir işle çalışırken motive olabilecekler maddi anlamda. O da hep böyle bir kafamda şey oluyor. Yani gerçekten de... Evet, en büyük problemlerden bir tanesi. Evet, yani nasıl tatmin olacaklar? Evet. O yüzden üzerine işte kripto üzerine o zaman biz de bir proje yapalım'a dönüyor onlar. Ama görüyorum yani hani tanıdığım, bildiğim insanlardan da var. Hani yolda da zorlanıyorlar. Çünkü fundraising de o kadar kolay bir proses değil yani. Hani evet çok fazla VC bu alana yatırım yapıyor. Çok fazla individual bu alana yatırım yapıyor ama yani onlar da çok picky yani herkes o kadar kolay kazanmadı çoğu kişi paralarını ve o kadar kolay dağıtmak istemiyorlar haklı olarak. O yüzden oralarda dikkat etmek lazım. Biraz daha zorlaşacak sanki yatırım süreçleri durgunlukla beraber. Evet, yani sonuçta şöyle düşünün. Ya sonuçta VC'lerin partnerleri zaten yatırım yapmak
için varlar. Onun için maaş alıyorlar. Onun için management fee alıyorlar para yatırdıkları yerlerde. Yani bir yere para yatırdıkları zaman onun üzerine koydukları para kadar zaten üzerinden oransal olarak para kazanıyorlar. Üzerine işte iyi bir ROI yaptığında onun üzerine success fee alıyorlar. O yüzden zaten yatırım yapmak için var bu fonlar ama doğru yani ellerindeki bütçeyi doğru aloke etmezlerse o bahsettiğim success fee'ler düşüyor. Zaten success fee bireysel anlamda onun için önemli ama fonun genel return'u için de zaten çok kritik olduğundan şu anda beklemeyi daha uygun görüyorlar. Evet. Çünkü hem potansiyel upside'ları birazcık şu an muallakta hem de asıl daha önceki yatırımlarından mesela çok şeyken mesela 15x 20x yaptım dedikleri assets under management yani şu andaki toplam asset ederleri şu anda 1/4'e 5'e düştüğü için motivasyon olarak da aynı iştahla yatırım da yapamıyorlar. Moraller bozuk yani. Evet. Keyifler kaçık. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Keyifli bir sohbet oldu. Benim için de teşekkür ederim. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Whalefin sponsorluğunda ekosistem yayınımızın sonuna geldik. BTC Haber TV'yi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın efendim.